Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber damage classlarında en fazla sorun gördüğüm yer olan rünler hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi rünlerde, damage classlarındaki rünlerde 4 tane odaklandığımız ürün var. Bunlardan ikisi diğerlerinden daha öncelikli, ikisi de 3. ve 4. slotları açtığınızda kullanmanız gereken ürünler. Bunlardan ilki Forest ürünü. Forest ürününde crit damage yanında da coercion, yani Türkçesi zorlama arıyorsunuz. Crit damage zaten tüm RPG oyunlardan bildiğiniz bir stat. Crit vurduğunuzda hasarınızı yüzdelik olarak arttıran bir stat bu. O yüzden bulmanız gayet kritik. Coercion ise şu şekilde çalışıyor. Siz Warmount üzerindeyken ya da transformken hasarınızı arttıran bir stat. Zaten oyunun %90'ında biz ya Warmount üzerindeyiz ya da transform kullanıyoruz. O yüzden genel olarak oyunda hasarınızı arttıran bir stat diyebiliriz. Bu yüzden bir Forest ürününde crit damage'in yanında Coercion bulmanız çok önemli. İkisini birden bulduğunuz zaman Forest ürününden tam verim almış oluyorsunuz. Coercion'la crit damage arasındaki orana gelecek olursak da %1 crit damage'i 10 coercion olarak varsayabilirsiniz. Yani burada toplam hasar artışınızı baz alarak Forest ürününü seçmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, işte benim ürünüm 4 crit damage, yanında da 16 coercion var. Bu benim hasarımı %5,6 oranında arttıran bir şey. Karşılığında da %6 crit damage, yanında da işte örnek veriyorum 8 coercion olan bir ürün buldum. Bu da benim hasarımı %6,8 arttırıyor. Bu yüzden %6 crit damage artı 8 coercion'ı alabilirim. Burada bakmanız gereken şey total hasar artışınız. Total hasar artışına baktığınız hangisi daha yüksekse ona odaklanmanız gerekiyor. İkinci olarak bakmanız gereken ürün Sun ürünü. Burada odaklanacağınız tek bir stat var. O da Damage X statı. Damage X statını ne kadar fazla bulursanız o kadar iyi. Bu ürünün güzel tarafı yanında Basic stat olarak atak vermesi. Bu ürünün Basic statı atak ve bu ürünü ne kadar yükseltirseniz o kadar fazla atak alıyorsunuz. Damage X'in yanında atak var. Bu her türlü hasar artışına sebep oluyor. Bu yüzden Sun ürününde Damage X arıyorsunuz. Damage X bulduğunuz zaman bu üründen verim alıyorsunuz. Üçüncü olarak bakacağınız iki tane ürün var. Bunlardan biri crit rate veren Earth ürünü. Crit rate sizin zaten crit damage'inizi verimli kılan bir stat. Crit rate'iniz ne kadar yüksekse crit damage'iniz o kadar verimli oluyor. Çünkü daha fazla crit vuruyorsunuz. O yüzden crit rate bulmanız önemli. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer crit rate'iniz 180'in üstündeyse çok da verimli olmayabiliyor. Çünkü zaten tüm vuruşlarınız crit olmaya başlıyor ve aksesuar damage'den aldığınız hasar artışını da alamıyorsunuz. Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi aksesuar damage'de şurada Ultimate Fire Meteor diye bir skillimiz var. Bu 2 saniyede bir tetiklenen bir skill ve sizin crit rate'inize bağlı olarak hasarı artan da bir skill. Yani şöyle çalışıyor. Crit rate'iniz çarpılıyor. Yani elemental point'iniz, yani fire point'iniz, işte benim örnek veriyorum 850. 850 bölü 113 çarpı crit rate'iniz. Yani crit rate'iniz ne kadar yüksekse bu skill o kadar fazla vuruyor. Ama bu crit rate'in cap'i gördüğünüz gibi 180. Yani mid game'de 180 bir crit rate'iniz varsa rünlerde crit rate tercih etmeyebiliyorsunuz. O durumlarda Skyrune'e gidiyorsunuz. Skyrune'ünde neden kullanıyorsunuz? Birincisi Tenacity veriyor. Tenacity bulabilirseniz bu stat, Tenacity statı, yani Türkçesi azim olan stat, sizin savunmanızı arttırıyor. Yani bu oyundaki en önemli iki savunma statından biri damage classlar için. Tenacity bulduğunuz zaman otomatik olarak tanklığınız artıyor. Bu da sizin ayakta kalmanızı ve daha rahat hasar vurmanıza sebep oluyor. İkinci olarak bu ürünü kullanma sebebiniz atak vermesi. Yine base'den atak alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi gold bir üründe, R2 gold bir üründe 210 atak alıyorum. Bu yüzden bu ürün verimli olabilir. Şimdi şöyle bir soru gelebilir tabii. İşte benim bir Earth ürünüm var. İşte bir de Sky ürünüm var. Hangisini tercih etmeliyim? Şimdi buradaki konu şu. Eğer yüksek bir crit rate'iniz varsa, 180'de crit rate'iniz yoksa tabii ki crit rate'i tercih etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, ben burada 6 crit rate bulmuşum. Sky ürünündeki atak benim buradaki crit rate'imi aslında kapatmıyor. O yüzden ben burada Earth ürünü kullanıyorum. Ama örnek veriyorum, 1,5 crit rate veren bir ürünüm var. O durumda gidip Sky ürününü kullanırım. Çünkü Sky ürünündeki atak benim hasarımı daha fazla arttırıyor. O yüzden buradaki stat seçimlerini bu şekilde yapmanız gerekiyor aslında. Onun dışında odaklanmanız gereken iki tane gold stat var. Şimdi skill 5'lerdeki skill 5'ler her zaman şuradaki skill'ler arkadaşlar.
Skill 5'lerdeki Descending Asura, Firebird, işte buz alesi olabilir vesaire. Tüm klasların skill 5'leri main hasar arttıran skill'lerdir. Özellikle Asura için skill 5 çok kritik. Çünkü bu skill'i spamliyorsunuz aslında. Şimdi burada Earth ürünü bulmanız, Earth ürününde de Gold stat bulmanız çok önemli. Çünkü gördüğünüz gibi damage increased by işte %63 hasarını arttırıyor. Yani ben bu skill'i spamliyorum ve her vuruşum %63 hasar artışıyla vuruyor. Bu da şunu tetikliyor. Bu skill'de Earth ürünü bulmanız çok önemli anlamına geliyor. Bu her klas için geçerli bu arada. Sadece Asura için değil, tüm klaslarda burada Earth ürününde Gold stat bulmanız çok önemli. Asura için çok daha önemli çünkü skill'i spamliyorsunuz dediğim gibi. İkinci olarak bulmanız gereken Gold stat, bu sadece Mage klaslara ait bir olay arkadaşlar. Şöyle göstereyim Mage klaslarda. World of Elements'te Ocean rününde Gold stat bulmanız çok önemli. Çünkü Gold stat bulduğunuz zaman Ocean rününde World of Elements'inizin damage boost'unu her artı bir de %2 oranında arttırıyor. Örnek veriyorum, bu arkadaşımız +2 bulmuş. %4 oranında arttırıyor. Artı 3 bulursanız %6, artı 4 bulursanız %8 şeklinde gidiyor. Bu statı bulmanız da çok kritik. O yüzden ilk odaklanmanız gereken şeyler her zaman statlar. Yani bir ürün diziliminde purple ürün veya gold ürün bulmanız önemli değil. Önemli olan buradaki statlardır. Ben burada örnek veriyorum. Burada purple ürün kullanıyorum. Neden purple ürün kullanıyorum? Çünkü statları daha yüksek. Bundan daha iyi bir gold ürün bulana kadar ben bunu değiştirmem. Bundan daha iyi bir gold ürün bulursanız tabii ki gold ürüne geçmeniz gerekiyor. Ama önceliğiniz her zaman stat olacak. Crit damage ve coercion ne kadar yüksekse ben onu ürünü kullanıyorum. Onun dışında bulmanız gereken iki tane gold stat var. Bunlardan biri dediğim gibi World of Elements'teki Ocean ürünü, sadece Mage class'larda. İkincisi de Skill 5'teki Earth ürünündeki gold stat önemli. Şimdi şöyle bir şey sorabilirsiniz tabii bunun yanında. Gold statlar hiç mi önemli değil? Ha, tabii ki bu gold stat bulmanız önemli. Gold stat sizin işinize yarayacak şeyler veriyor ama önceliğiniz statlar olmalı. Yani crit damage coercion buldunuz, yanına da gold stat buldunuz. Bu hiç mi işime yaramıyor diyeceksiniz. Tabii ki işinize yarıyor. Öyle bir şey yok. Örnek veriyorum, ben bir tane bulayım hemen kendime. Şuradan göstereyim. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Warmount Rage'inizin daha hızlı dolmasına sebep oluyor. Yani skill'inizdeki Warmount Rage'inizin daha hızlı doldurduğu için daha fazla Warmount skin'i kullanıyorsunuz. Bu da önemli. Tabii ki size fayda sağlayan bir şey ama dediğim gibi önceliğiniz statta. Crit Damage'in yanına Coercion buluyorsunuz. Bunun yanında Gold Rune bulabiliyorsanız harika. Ha, bulamıyorsanız da çok kafaya takmamanız gerekiyor. Onun dışında iki tane Gold Stat'a odaklanmanız gerekiyor. Bunlar dışında herhangi bir şeye odaklanmanıza o kadar da gerek yok arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.